Gezgin bir şefle gezmeye devam ediyoruz. Bugün Avusturya'dayız. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan sesleniyorum. Sizlere Viyana gerçekten mükemmel bir şehir. Sanat, yemek, mimari ne deseniz her şey var bu şehirde. Ve şimdi hazırsanız Viyana gezimiz başlasın. Sizi o kadar güzel yerlere götüreceğim ki mükemmel bir liste hazırladım. Sarayları göreceğiz, müzeleri göreceğiz, bir sürü yerde yemek yiyeceğiz ve tabii ki Viyana'nın olmazsa olmazı Viyana Schnitzel deneyeceğiz. Hadi o zaman sizi de çok bekletmeden gelin Viyana gezimiz başlasın. Bu arada bir de size havalimanından buraya dönüşle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Havalimanında iki farklı tren hattı var. Bir tanesi 14 euro, bir tanesi de 4 euroluk olan. 4 euro QBB denilen kırmızı işaretli olan tren arkadaşlar. Oraya geldiğinizde hemen böyle otomatlar var. Oradan kendi biletinizi hemen şipşak alabiliyorsunuz. Kişi başı 4 euro. Viyana Hauptbahnhof denilen merkez noktaya geliyorsunuz orada. Biz oraya geldik. Çok uğraşmak istemediğimiz için oradan Uber çağırdık ve Uber'le otelimize vardık. Oteli de size göstereceğim. Saat 3'te giriş yapacağız otele. O yüzden göstermedim. Ama sonrasında tabii ki size oteli de göstermiş olacağım. Böyleli. Evet, şimdi ilk durağımız olan Lentman'a geldik. Burada schnitzel söyledik, bir tatlı söyledik, bir de kahve söyledik. Bu kahveden bahsetmek istiyorum sizlere. Melange olarak geçiyor. Aslında bir tür cappuccino. Tadına bakalım hemen sizinle birlikte. Yani cappuccino'ya aşırı yakın. Söyledikleri kadar var. Sadece cappuccino'da biraz daha kahve tadını hissedebiliyorsunuz. Bunda bayağı bir süt tadı geliyor. Yani biraz daha cappuccino'ya göre hafif diyebiliriz bunun için. Ama güzel. Böyle sabahları melanjınızı içip hayatınıza devam edebilirsiniz gibi geliyor. Şimdi bakalım tatlımız gelsin, bir de o zaman görürsünüz. Bir de tatlıda da Mont Blanc denilen bir tatlıları var bunların. Dışı böyle kestaneli, içi vişneli olan. O sadece kış aylarında çıkıyormuş. Biz ona yetişemedik. Bayağı bir üzüldüm. Onu denemek istiyordum burada. Ama dedi ki bizim bir Mozart tatlımız var dedi. Onu denemenizi tavsiye ederim dedi. Dedik ki okey. O yüzden biz de şimdi Mozart tatlımızı söyledik. Viyana Schnitzel'imizi söyledik. Bir de melange kahvemizi söyledik. Bakalım ama hepsi birlikte geldiğinde görüşürüz. Neler olacak, neler bitecek, ne lezzetler tadacağız, neler göreceğiz, neler yapacağız. Çok heyecanlıyım Viyana için. Daha önceden gelmiştim ama hiç bu kadar detaylı bir şekilde gezmemiştim. Bugün yani bu gelişimizde büyük ihtimalle Viyana'nın altın üstünü getirmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Hatta videonun başlığında da Viyana'nın altın üstüne getirdik koyabilirim yani o derece. Öyle bir program yaptık eğer programı uyabilirsek. Böylele şimdi diğer lezzetlerimiz gelsin, görüşmek üzere. Evet, şimdi meşhur Viyana Schnitzel'imiz dedik ki burada da deneyelim. Daha deneyeceğimiz o kadar çok yer var ama ay mikrofonumu arıyorum nerede diye. Çok eğlenceli oldu. Hemen bakalım Viyana Schnitzel'imizin tadına. Viyana'ya adım atar atmaz ilk denediğimiz şey Viyana Schnitzel. Güzel. Bir de üzerine biraz limon damlatırsanız böyle çok daha lezzetli oluyor ki zaten öyle yeniyor. Bir de yanında böyle soslu patates veriyorlar. Gerçekten güzel, lezzetli. Bu arada Viyana ile ilgili, daha doğrusu Viyana Schnitzel ile ilgili size aslında ufak bir hikaye anlatmak isterim ama onu burada anlatmayacağım. Onu Figmüller'de anlatacağım size. Çünkü oraya da gideceğiz, orada da deneyeceğiz. Figmüller'de size böyle Viyana Schnitzel'in hikayesini anlatacağım. Evet, şimdi sıra geldi tatlımıza. Mozart diye bir tatlımız vardı, bahsetmiştim ve göstermiştim size. Bakın burada. Şimdi kahvemizle birlikte bunun keyfine bir varalım. Bayağı hafif bir tatlı. Yani biraz daha yoğun olmasını beklerdim şu an sabah erken saatlerde olduğu için beni şöyle bir çikolataya boğulsun etsin ama yine de tadı güzel. Bir de kahvemizden. Evet, şimdi artık lezzetlerimizi denedik. Bir sonraki durağımız bakalım neresi olacak. Heyecanla ben de bekliyorum.
Evet, şimdi bir şinitsel söyledik, bir tatlı söyledik, bir kahve söyledik, bir de ufak bir salata vardı yanında. Hepsi toplamda 49 euro tuttu. Drink! Bu arada size Viyana ile ilgili ufak bir hatırlatma da yapayım arkadaşlar. Viyana gerçekten çok pahalı bir şehir. Buraya geliyorsanız böyle işte 50 euro, 100 euro hesap ödemeniz gayet normal, hatta uygun bile diyebilirim. Çünkü gerçekten pahalı, Paris'le yarışır bir kapasitede pahalılığı var. Evet, şimdi size ufak bir bilgilendirmeyle geldim. Roma videosunu izleyenler biliyordur ki bu şehirlerin kendilerine ait PES'leri var. Biz de Viyana PES aldık. 90'dan fazla yere ücretsiz bir şekilde, bir de fast track, yani sıra beklemeden girebiliyormuşsunuz çoğu yere. Hepsine değil, sadece bazılarına. O bize çok mantıklı geldi ama ulaşım bunun içerisine dahil değil. Ulaşım da istiyorsanız ekstra para vererek onun içerisine ekletebiliyorsunuz. Yine böyle işte 1 günlük, 3 günlük, 6 günlük vesaire gibi şeyler var. Belli saatleri var. Onların da fiyatları birbirinden farklı. Gelmeden önce araştırıp bakarsanız bize çok mantıklı geldi. Çünkü bayağı biz işte müzedir, odur budur vesaire falan çok yapmak istiyoruz. O yüzden bize çok mantıklı geldi. Çünkü diğerlerinin hepsini tek tek girmeye kalkarsanız aşırı pahalı. Şimdi de böyle bir kanal turu vardı. O da Viyana PES'e ücretsiz. Saat 1'dekine hemen koştur koştur buna geldik. Size de bir yandan anlatayım dedim. Online'dan satın alabiliyorsunuz aynı zamanda Viyana PES'i. Ve şimdi şöyle bir Tuna Nehri'nin üzerinde güzel bir kanal gezisi yapalım. Bakalım nasılmış. Evet, şimdi kanal turumuzu tamamladık arkadaşlar. Yani olmasa da olurmuş. Kanalda çok bir şey gördüğümüzü söyleyemem Viyana ile ilgili. Ama güzel, sakinleştirici, dinginleştirici, uykunuzu getirici bir turdu. Bu arada Viyana PES olmasaydı eğer 30 euro vermiş olacaktık. İyi ki Viyana PES almışız dedik, çünkü bunu 30 lira verseydik üzülürdük. Şimdi hemen çıktık, otelimize dönüyoruz. Saat 2.30 oldu. 3'te otelimize giriş yapacağız, biliyorsunuz ki check-in yapacağız otele. O yüzden yol üzerinde de bir candy shop gördük. Burada da meşhur tredelnik yapıyorlar. Dedik ki o tredelniği gelmişken burada bir deneyelim. En son Yunanistan'da Noel pazarında yemiştik. Dedik ki buraya da gelmişken deneyelim de. O yüzden şimdi tredelnik deniyoruz burada. Evet. Şimdi tredelnik, burada öğrendik ki ismi chimney cake diye geçiyormuş. Almanca ağaç ev demek anlamındaymış. Bu arada içerideki kadın da Türktü. O söyledi bize bunları. Ben bunun sıcağını beklerdim ama şu an orada önceden yapılmışını verdi bize. Allah, içi çikolatalı. İsterseniz üzerine böyle krema da sıktırabiliyorsunuz içerisine. Biraz şu çikolatadan şöyle alalım. Bizim o Selanik'teki Noel pazarında yediğimiz o kadar güzeldi ki, ama bu o kadar güzel değil. Benim böyle canımız çekti diye aldık işte, ne yapalım. Bizim de gözümüz asla doymuyor yemek konusunda. O zaman şimdi otele gidelim artık, ben çok yoruldum. Evet, otele gidiyoruz dedik ama gidemedik. Şimdi yol üzerinde şurada görmüş olduğunuz Snipes var. Burası bir sneakercı. İçerisinde Türkiye'ye göre çok daha ucuz sneakerların olduğunu, işte tüm çeşitlerinin olduğunu vesaire, özellikle New Balance 530 serisinin hepsinin olduğunu falan söylediler. O yüzden görmüşken, önünden geçiyorken dedik ki hemen bir bakalım içerisi gerçekten uygun fiyatlı mı, neler var, belki bir şeyler alırız. Öyle şimdi Snipes'i geziyoruz. Aldandık, kandırıldık. Bize oranın çok ucuz olduğunu söylediler ama asla ucuz değil. Yani Türkiye fiyatıyla yarışıyor yani fiyatlar, o derece diyeyim size. 139, 140, 110, 99. Hani bir tişörtler ucuzdu. O da zaten hani tipi falan çok kötüydü. 10 euroydu tişört. Öyleli. O yüzden bir hüzne uğramadım değil. New Balance baktım ama zaten benim aradığım model de yoktu. O yüzden şimdi otele doğru devam ediyoruz artık.
otelimize geldik. Check-in'imizi yaptırdık. Hemen bir oda turu yapıyoruz. Ardından tekrardan Viyana'yı keşfetmeye devam ediyoruz. Evet, oda turumuzun sonuna geldik. Şimdi hazırsanız hemen üzerimizi değiştirip devam edelim. Evet, bu arada bu arkamda görmüş olduğunuz otelde kalıyoruz. KK Maria Teresa diye bir otel. Biz buraya yaklaşık 3 gecelik 20.000 TL ödedik. Hem merkezde hem de otel bayağı güzel. O yüzden Amsterdam'dan sonra biraz dedik fiyatları yükseltelim otelle ilgili. O yüzden şimdi biraz hemen otelde uyuduk. Çünkü inanılmaz uykusuzum. Bir gün önce de deli gibi bir çekimimiz oldu bizim. O yüzden şimdi artık devam ediyoruz. Kendimize geldik, uyandık şöyle bir. Şimdi artık devam ediyoruz. Bakalım neler olacak. Bizi neler bekliyor. Bu arada Viyana ile ilgili size hemen ufak bir bilgi veriyorum. Müzeler biraz saat böyle 10 gibi falan açılıyor. Bazıları 2'de kapanıyor, bazıları 6'da kapanıyor, bazıları 3'te kapanıyor. Günden güne değişiyor saatleri. O yüzden böyle hani işte sabah 8'de açılıp 9'da kapanan diğer yerler gibi böyle rahat edebileceğiniz bir şey yok burada. O yüzden buna geldiğinizde dikkat edin lütfen. O saatlere göre ayarlamaya çalışın her şeyinizi. Öyleli. Şimdi bu ufak bilgiyi de verdikten sonra devam ediyoruz. Evet, şimdi hazırsanız sizi dünyanın en güzel kütüphanesine götürüyorum. Evet, bütün gün müze gezdik, ne yaptık? Yorulduk, acıktık. O yüzden şimdi buranın en meşhur restoranlarından bir tanesi olan Plauta'ya geldik. Burası Avusturya mutfağını en iyi şekilde sunan yerlerden bir tanesi olarak geçiyor. Bakalım burada biz de lezzetini deneyeceğiz. Bir de söylenene göre Figmüller'den şinitseli daha iyi diyorlarmış. Bakalım belki burada da bir şinitsel deneriz. Bir de bunların haşlanmış özel böyle Avusturya mutfağının özel etleri var. Asıl onu denemek istiyorum burada. Bakalım. Böyleli. Hazırsanız şimdi Plauta'nın lezzetlerini birlikte keşfedelim. Bu arada biliyorsunuz artık isimler konusunda beni yargılamayın. Kesinlikle bir şeyleri yanlış söylüyorum ama olsun. Bakın bu arkamda görmüş olduğunuz yer. Evet, şimdi içeriye girdik. Rezervasyonumuz yoktu. Kapıda biraz sıra bekledik ama siz rezervasyon yaparsınız. Hiçbir şekilde sıra beklemezsiniz. Bir de böyle bir zar girişi attılar bizi. Ama olsun dedik hani en azından. Girdik içeriye yani boş dönmedi elimiz. Rezervasyon yapabilirsiniz. İnternet sitelerinde, kendi internet sitelerinde rezervasyon bölümleri var. Gelmeden önce her yere rezervasyon yaptırın bu arada. Figmüller için anlatıyorum size hazır rezervasyon konusu açılmışken. Figmüller için rezervasyonlar full dolu. Ayın 5'ine kadar, bugün ayın 2'si. Ayın 5'ine kadar full doluydu. Böyle ara ara bir baktım ki rezervasyonlar açılıyor. Sürekli böyle kontrol edin Figmüller için. Acaba rezervasyon var mı yok mu şöyle böyle derken yarın saat 3.30'a bir rezervasyon buldum. Hemen rezervasyonunuzu yaptırdım ve yarın saat 3.30'da Figmüller'e gidiyoruz. Şu an burada biramızı söyledik. Buranın kendine özgü birası. Şimdi sen söyledik. Bir de o size bahsettiğim dana etinden söyledik. Restoran o kadar yoğun ki her yerde bir şeyler kırılıyor, dökülüyor, bir şeyler oluyor.
Elim yanmış. O kadar koşturmaya, yemeye, içmeye. Biram çalındı. Bu arada biraları gerçekten çok güzel. Gelirseniz tavsiye. O zaman güzel bir bilgi verdikten sonra artık nerede görüşürüz? Yemeklerimiz geldiğinde görüşürüz. Şöyle gördüğünüz gibi şinitzelimiz geldi. Bakalım lezzeti nasıl? Herkes diyordu ki Figmüller değil, burası çok daha iyi. Bakalım yarın Figmüller'e de gideceğiz. Hangisi daha iyi artık en sonunda karar vereceğiz. Bugün bir daha denemiştik aslında. Şinitseli. Ay bu da güzel ya. Hatta bu bugünkü yediğimizden daha güzel. Öyle diyeyim. Şöyle üzerine biraz limon sıkalım. Allah'ım karar vermekte zorlanacağız galiba. Alo. Her gün şinitsel yiyeceğiz. Yarın da yiyeceğiz biliyorsunuz değil mi? Yarın 3.30'da rezervasyonumuz var çünkü. Ay, gerçekten çok güzel ya. Ne yapacağız böyle? Her gittiğimiz yere güzel diyoruz ama güzel. Yani. Evet, şimdi geldi o size bahsettiğim Tafelspitz denilen. Adını yine kesin yanlış okudum. Artık onlara takılmıyorsunuz. Önceki bölümlerden artık beni biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Onlara takılmayın. Şimdi hemen tadına bakalım. Kendisi berrak, sebzeli, etli bir çorba. Mideyi aşırı rahatlattığını söylüyorlar bu çorba için. Bakalım nasıl? Bu arada yanına bir de soslar da getirdiler. Burada bir patatesimiz de var. Gerçekten lezzetli. Eğer siz de Viyana'ya geldiğinizde Avusturya mutfağına dair yemekleri denemek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz bence. Ben bayağı sevdim ya. Figmüller de buna yakın. Ama şimdi Figmüller'in tadını çok iyi bilmediğim için o zaman ne yapıyoruz? Biz yemeklerimizin tadına bakıyoruz iyice. Ondan sonra bir sonraki lezzet durağımızda görüşürüz arkadaşlar. Evet, yemeklerimizi yedik. Gerçekten çok güzeldi. 80 euro ödedik. Bunun içerisinde bir adet şinitsel, bir tane de o meşhur etli haşlamalı yemeklerinden bir bira, bir de suyumuz var. 80 euro ödedik. Viyana'nın zaten pahalı olduğunu biliyorduk ki bu gittiğimiz restoran Viyana'nın en lüks ve en pahalı restoranlarından bir tanesiymiş. Öyle söyledi bize taksici. Gelirken taksici Türk çıktı. Onunla birlikte konuştuk. Vesaire vesaire böyle. O yüzden değdi. Yani 80 euro okey pahalı ama değdi mi? Değdi arkadaşlar. Gerçekten güzel yemek yedik. Şinitseli de mükemmeldi. Gelirseniz buraya size tavsiye ediyorum. Ve şimdi aslında birkaç tane daha noktamız vardı ama saat çok geç oldu. O yüzden her yer kapandığı için dedik ki otele gidelim, dinleyelim. Çünkü yarın sabah erkenden yine bir müzelerimiz var, yine yemek yerlerimiz var. 3.30'da Figmüller'e gideceğiz. Programımız yoğun, o yüzden dinlenip böyle bir enerji toplayalım. Yarın görüşürüz. Şansımıza da bu tarafı tadilatta. Yani en güzel tarafı, bahçe kısmından gözüken tarafı da tadilatta. Neyse, güzel fotoğraflar çekilemedik. Bu arada saray bölüm bölüm ayrılıyor. Biz şimdi bu arkadaki tarafı gezdik. Şimdi karşı tarafında bir diğer yer var. Oraya geçiyoruz. Oranların hepsi ayrı ayrı fiyatlandırma galiba ama Viyana Pes hepsinde geçerli. Gelmeden mutlaka Viyana Pes'i araştırın. Eğer size uygunsa, çünkü bazen hani birkaç yere gidecekseniz çok uygun olmayabiliyor. Ama hani bizim gibi birçok yeri gezmek istiyorsanız ve hızlı gezmek istiyorsanız işinize yarıyor. Benden size tavsiye. Yine Roma'da olduğu gibi burayı da böyle Viyana Pes'i de bayağı övdüğüme göre. Bu arada Roma ile ilgili şöyle bir şey. Visit Roma'dan bana mail attılar, biliyor musunuz? İşte sizin sayenizde işte birçok kullanıcıya ulaştık. İşte birçok Türk kullanıcı gelip bu PES'i aldı.
teşekkür ederiz falan diye, eğer bir dahaki İtalya seyahatimiz olursa. Dediler ki hani Napoli ve Venedik pesi de size ücretsiz olarak vermek isteriz diye. Ben bir sevindim. Demek ki işe yarıyormuş paylaştığım şeyler. Sağ olun, var olun. Vallahi almışsınız. Ona rağmen ona göre bana mesaj attılar yani. Çok sevindirik oldum bu habere de. Böyle sizinle de hemen paylaşayım dedim yeri gelmişken. Palmenhaus dedikleri bir yer var. Burası böyle bir cam teras mı desem, yani full camlarla kaplı, böyle bir eskiden hani botanik bahçeler vardır ya, zaten biraz da botanik bahçe. Onun bir kısmını böyle kafe yapmışlar. Lezzetleri de inanılmaz güzel dediler. Biz de dedik ki gelelim hemen deneyelim. Şimdi Belvedere Sarayı'nı gezdikten sonra buraya kahvaltıya geldik. Bir scramble egg söyledik, bir vegan kahvaltı söyledik. Bir de ben böyle Viyana kahvaltısı söyledim. Onda da bal var, tereyağı var, bir de böyle bir marmelatları var. Yanında da kruvasan, ekmek, bagel vesaire veriyorlar. Şimdi hazırsanız yemeğimize başlayalım. Ama başlamadan önce şimdi size ne anlatacağım? Dur, kruvasanı elime alayım çünkü olay onunla ilgili. Şimdi gördüğünüz gibi kruvasan. Kruvasana baktığınızda tam bir hilal işareti var değil mi? Şimdi kruvasanın bulunuşuna dair bir hikaye var. Daha doğrusu birçok hikaye var ama Viyana'da anlatılan bir hikayede şu şekilde. Viyana kuşatması zamanında Osmanlı ordusu geliyor, lağımcılar yeri kazıyor. O sabahta fırıncılar tabii çok erken çalıştıkları için lağımcılar kazarken birden böyle bir sesler duyuyorlar yer altından ve gidip bunu bildiriyorlar o zamanın şeylerine. Bildirdikten sonra lağımcıların yeri belli oluyor vesaire. Bozguna uğruyorlar ve Osmanlı Viyana'yı kuşatamıyor. Bunun da hediyesi olarak, yani Viyanalılar hediye olarak da böyle bir çörek yapıyorlar. Çöreğin bu şekli de aslında zamandaki Osmanlı bayrağındaki hilalden kaynaklı böyle bir çörek yapıyorlar. Buna da daha sonra kruvasan adını veriyorlar. Ve bu şekilde kruvasan bulunmuş oluyor. Bir de Avusturya'nın kahveyle tanışması da yine bu kuşatmadan ötürü oluyor. Osmanlı askerleri geliyor. Geldikleri zaman yanında kahve getiriyorlar. Kahve getirdiklerinde kuşatma bozgunu uğrayınca bu sefer geri dönüyorlar. Geri dönerken de bu kahveleri falan burada bırakıyorlar. Avusturyalılar da diyorlar ki bunlar ne? Hatta buna deve boku bilmem ne vesaire falan diyenler de oluyor. Ama daha sonra aralarından bir tanesi çıkıyor, diyor ki bu Osmanlı kahvesi diyor. Ondan sonra bunu diyor öğütüp içmemiz gerekiyor diyor. O Osmanlılardan kalan kahveyi öğütüyorlar ve Avusturyalıların da kahveyle tanışması bu şekilde oluyor diye burada anlatıldı. Tabii ben tarihçi değilim, çok detaylarını bilmiyorum. O yüzden bana anlatılan hikayeleri de sizinle paylaşmak istedim. Hazırsanız şimdi güzel güzel kahvaltılarımızı yapalım. Ardından gezmeye devam ediyoruz. Bu arada konum olarak soracak olursanız da Hofburg İmparatorluk Sarayı'nın hemen yan tarafında yer alıyor. Ben şöyle bir ekmeğin tadına baktım. Gerçekten lezzetliydi. Şu ekşi mayalı ekmek. Şimdi bir de gerçekten çok fazla hikaye var. Kruvasanla ilgili başka hikaye anlatıyorlar. Kahveyle ilgili başka bir hikaye anlatıyorlar. Ama hani burada sorduklarımı böyle bir derlersek aslında olay bu şekilde olmuş.
Şimdi şuraya 1 ya da 2 euro atıyorsunuz. Ardından şöyle kapatıyorsunuz. Şöyle kilitlediniz ve anahtarı alıyorsunuz. Sonra açtığınızda da hemen şöyle açıp zaten 2 euronuz şuraya düşmüş oluyor. Şu 2 euroyu da alıyorsunuz. Yani yanınızda mutlaka 2 euro ya da 1 euro bulundurun. Evet, şimdi güzel neredeyse tüm müzeleri böyle hızlı geziyoruz. Hofburg Sarayı gerçekten çok büyük arkadaşlar. Buraya geleceksiniz, bir gün net alıyor. Biz biraz böyle bazı yerlerini alelacele gezdik. O yüzden buraya geliyorsanız lütfen bir günü sadece Hofburg Sarayı için ayırmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi de çok burasının aslında ziyaret etmeniz gereken bir diğer noktası Viyana'daki bu arkamda gördüğünüz veba sütunu. Zamandaki veba salgınında ölenlerin anısına yapılmış olan bir sütun ve hatta diyorlar ki buradaki taşların altında vebada ölen insanların kemikleri de bulunuyormuş. Bu arkamda görmüş olduğunuz veba sütunu. Buraya geldiğinizde mutlaka burayı da ziyaret listenize ekleyin. Çünkü burada en ünlü markalar, işte çok güzel restoranlar, kafeler vesaire bulabiliyorsunuz. Viyana'da güzel vakit geçirebileceğiniz noktalardan bir tanesi de tam olarak burası. Evet, şimdi Aziz Stefan Kilisesi'nin içine girdik. Eğer bu alanına girmek istiyorsanız 7 euro, bir de tepesine çıkabiliyorsunuz. Bir de aşağıda mezarlıklar var. Hepsine birden girmek istiyorsanız 25 euro. Ama böyle ayrı ayrı gezmek istiyorsanız hepsine 7 euro veriyorsunuz. Böyleli bir yer. Biz şu an ücretsiz kısmındayız. Biraz gezdik, gördük burayı da. Şimdi yemek yemeye geçiyoruz Figmüller'e. Şinitzel yiyeceğiz. Ama geçmeden önce bir dakika, kilisenin yan tarafında bir heykel var. Şimdi sizi oraya götüreceğim. Orayla ilgili de böyle bir bilgi vereceğim. Osmanlı'yı da ilgilendiriyor çünkü o bilgi. Evet, şimdi geldik Aziz Stefan Katedrali'ndeki en önemli noktaya. İkinci Viyana kuşatması sırasında Osmanlı biliyorsunuz ki bozguna uğradı ve Viyana'yı kuşatamadı. O yüzden de Papa Osmanlı Yeniçerisini böyle ayaklar altına aldığını, zaferi onların kazandığını simgeleyen bir heykel yaptırılıp böyle kilisenin ön tarafına, yani yan tarafına doğru konuşlandırmışlar. Aynı zamanda bu kilisenin bir özelliği de 2. Viyana kuşatması sırasında işte Osmanlı askerleri geldiği zaman tüm Viyana halkı bu katedralin içerisinde toplanıyormuş ve kilisenin tepesinden de Osmanlı askerlerinin gelip gelmediğini kontrol ediyorlarmış. O yüzden de Osmanlı için önemli bir kilise. Bir de kilisenin üzerindeki siyahlıkları görüyorsunuz. O siyahlıklar da 2. Dünya Savaşı sırasında asit yağmurlarından dolayı oluşmuş olan siyahlıklar. Zaman zaman temizlemeye çalışıyorlar ama gördüğünüz gibi temizlenmiyor. Bu şekilde kalmış durumda. Evet, şimdi 2023 yılında dünyanın en efsanevi restoranları arasında yer alan Figmüller'de şinitzel deniyoruz. Bakalım tadı nasılmış? Evet, şimdi Figmüller'e geldik. Burası 2023 yılında dünyanın en efsanevi restoran listeleri arasında yer alıyor. Bize dedi ki Viyana'ya gelmişken burayı bir deneyelim. Bu arada şinitzel söyledik ama şinitselde sadece porklu var. Bir de eğer istiyorsanız
tavuklu var. Ama en orijinali, adam bize söyledi, en orijinali dedi bunun porklu olan, domuz olan dedi. Ben dedim ki o yüzden bir deneyelim bakalım tadı nasıl. Yani orijinali porkluysa, yani domuzluysa deneyeceğiz dedik. Yapacak hiçbir şey yok. Görüyorsunuz kocaman şöyle bir şinitzelimiz geldi. Üzerine hemen bir şöyle limon. Bir de buranın kendilerine özgü şöyle şarapları var. Gerçekten beyaz şarap olarak mükemmel tadı var. Benden size söylemesi testten geçti. Ve şimdi artık hazırsanız şinitselimizin tadına bakalım. Yanada biliyorsunuz ki neredeyse her yerde şinitsel yedik. Burayı da böyle pas geçemezdik. Bu arada burası ilk açılan restoranı, sadece rezervasyonunu alıyorlar. Eğer rezervasyonunuz yoksa hemen buraya yakın 150 metre ileride bir tane daha restoranları var. Oraya rezervasyonsuz kapıda sıra bekleyerek girebiliyorsunuz. Ama biz ilk geldiğimiz gün tüm tatil süremiz boyunca hepsi doluydu. Ama böyle ara ara girip baktığımda birkaç tane yer açılmıştı. Ha dedim kesinlikle biz böyle bir şey yakalayabiliriz diye. Dün böyle bakarken ara ara çık bugüne, yani saat 3.30'a bir rezervasyon açıldı. Hemen böyle şıp şıp diye rezervasyon yaptırdık. O yüzden şansımız yaver gitti diyebilirim. Ama siz risk almamak için gelmeden önce mutlaka rezervasyonunuzu yaptırın. Ya da geliyorsanız da aşağıdaki diğer yerine de gidebilirsiniz kapıda sıra bekleyerek. Şimdi tadına bakıyoruz. Gerçekten lezzetli. Ama hani dünkü yer mi, burası mı? Yani birbirleriyle çok kapışırlar. Ama lezzetli. Birileri çok şey demişti, işte çok overrated, işte çok abartıldı. O yüzden hani çok şey değil vesaire falan. Gidince görürsünüz diye. Ama hiç de öyle değilmiş yani. Sevdim ben bu arada. Gerçekten lezzetli. Bir de bir diğer favorisi, bunların bir patates salatası var. Şöyle hemen tadına bakıyorum sizinle birlikte. Bak, patates salatalarına laf yok. Yani gerçekten güzel ve lezzetli. Ay, inanılmaz mutlu oldum ya buraya geldiğim için. Çok istiyordum ve oldum. Yani bir de size demiştim ya tavuk şinitselleri var diye. Tavuk şinitselinin de hemen tadına bakıyoruz. Ben pork olanı söyledim. Umut tavukluyu söyledi. Dur şimdi hemen şundan alayım. Şöyle tavuklu da parça parça. Onun da tadına bakalım. Allah'ım. Ay, çok güzel. Her gün şinitsel yiyebilirim resmen. Bu arada şinitselin nasıl bulunduğuna dair böyle efsanevi olaylar var. Bunlardan 2 tanesinden bahsedeceğim size. İlk olarak bir tanesinden bahsediyorum. Şimdi diğer krallar böyle altın kaplamalı yemekler vesaire falan yaptırıyorlarmış. O zamanın işte Avusturya kralı da anlatılanlara göre böyle hani çok fazla mal varlığı olmayan, işte hani yemekleri altın kaplatacak kadar altın zenginliği olmayan bir kral olarak söylüyorlarmış. Ona yakın olarak da hani biz bu yemeklerde nasıl yapabiliriz, nasıl gösteriş öne çıkarırız vesaire falan diye düşünürken bu sırada böyle bazı şeyleri kaplamaya başlamışlar. İşte mesela buradaki gibi üzerine böyle paneyle kaplayıp böyle kızartıp işte hani altın sarısı rengini vermesi, altın sarısı rengi diyorlar ya hani, o aslında buradan ortaya çıkmış gibi söyleniliyor. Böyle bir şekilde kaplayıp üzerlerine şey yapınca, altın sarısı rengine dönünce böyle zenginliği sembolize ediyorlarmış gibi bir efsanevi olaydan bahsediyorlar şinitselin bulunmasına dair. Bir diğer efsanevi olayda ünlü Fransız aşçı işte yemeklerin böyle kendi İtalyan yemeklerini yapılı stillerine böyle deneyerek derken, ondan sonra hatta Milanez'di galiba, o Milanez'i vesaire falan denerken bunu bulduğu söyleniyor. Böyle bir efsane var. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Şimdi yemeğe devam edelim. Ama bana diğeri daha çok böyle efsanevi geldi. Hani işte kral altın rengini yakalamak için işte şöyle bir şeyler bulmuşlar falan. O daha böyle bir hoşuma gitti açıkçası efsaneler arasında.
Evet, şimdi buranın en popüler restoranlarından bir tanesi olan Demel'a geldik. Demel, 2 ile yazılıyor. Demel diye okunuyormuş, bize öyle söylediler. Şimdi burada Kaiserschmarrn diye bir tatlı var, bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu tatlının 2 tane hikayesi var. Franz Josef bir çiftçinin evine gidiyor. Çiftçi işte böyle heyecanlanıyor vesaire, elindeki malzemelerle böyle bir tatlı hazırlıyor. Hazırlarken de böyle heyecandan o tatlıyı parçalıyor. Yanında böyle marmelat, üzerine de işte o parçalanmış görüntüsünü kapatmak için pudra şekeri serpiyor. Kral da bunu beğeniyor ve ismini de Kaiserschmarrn, yani kral beğendi gibi anlama gelen bir ad koyuyor ve bunu saray mutfağına alıyorlar. Bir diğer hikayede yine Franz Josef işte saray mutfağında böyle şeyler tatlılar hazırlanırken bunu krala sunuyor. Sunarken işte parçalanıyor vesaire. İlk aslında Sisi'ye sunuyor. Bir daha geliyorum. Aslında ilk Sisi'ye sunuyor. Sisi tatlının görüntüsünden çok beğenmiyor. O sırada kral diyor ki getir ben bunu yerim diyor. Ondan sonra kral görüntüsüne aldanmadan yiyor, beğeniyor ve adını o şekilde konduğunu söylüyor. 2 tane hikaye var burada anlatılan. Ne olduğunu bilmiyoruz, hikayelerin hangisi doğru, hangisi gerçek ama şu an bir lezzetine bakalım. Tadı nasıl? Umarım size şöyle hikayeleri anlatabiliyorumdur. Bir de burası inanılmaz sıcak. Saat de şu an 18.53. 7'de kapanıyor burası. 7 dakika içerisinde hepsini yiyip böyle bir gitmemiz gerekiyor. Lezzetli bayağı. Dur bir de şöyle sosla deneyeceğim şunu. Burada marmelatla deneyeceğim. Şöyle bir kesiyorum. Az önce zaten sizin için yapılışını çektim. Oradan nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Böyle pofidik pankek hamuru gibi bir şey. Böyle altlı üstlü devamlı kızarana kadar çevirerek pişiriyorlar. Bence gayet güzel, lezzetli. Ben bunu sevdim. Şimdi buranın bir diğer favorisi Apple Strudel, elmalı. Böyle çörek diye geçiyor. İçerisi böyle elma. Hamuru döküyorlar ve hamuru böyle elmalıyla birlikte sararak o şekilde pişiriyorlar. Bol bol elmalı. Üstü yine pudra şekerli. Yumuşak bir hamuru ve ılık olarak servis ediyorlar. Güzel aslında tadı ama ben biraz daha böyle hani çıtırlık isterdim. Bana biraz böyle çok yumuşak geldi tadı. Ama yine de çok lezzetli. Geldiğinizde sizler de burayı deneyebilirsiniz. Bir de aynı zamanda o kadar çok sıra vardı ki burada. Rezervasyon da yapabiliyorsunuz. Ama hani sıraya da bekleyebiliyorsunuz. Biz yaklaşık bir yarım saat kadar bir sıra bekledik. Ondan sonra buraya oturduk. O zaman ben tatlılarımızın tadına bakayım ve ardından bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Evet. Şimdi Demel'dan hemen alelacele kalktık çünkü 7'de kapanıyor. Böyle hesapları falan aldılar hemen bizden. O yüzden de böyle içeride çok rahat video çekemedim. Bir de inanılmaz sıcaktı gördüğünüz gibi. Yanaklarım belki kıpkırmızı olmuştur. Bir de inanılmaz bir derecede nasıl olabilir bilmiyorum ama sinüzitim tuttu ve sağ burnum sızlayıp sağ gözüm yaşarıyor. Böyle değişik bir olayla karşı karşıyayım. Başıma ilk defa geldi. Her neyse bu arada bir Kaiserschmarrn söyledik, bir Apple Strudel söyledik, bir kahvemiz, bir de suyumuz vardı. Hepsine 37 euro ödedik. Drink. Böyle Viyana'nın pahalı olduğunu söylemiştim size zaten. Viyana pahalı arkadaşlar. Gerçekten. Aklınızda bulunsun. Evet, şimdi de Tuna Nehri'nin karşısına geçiyoruz. Ve orada Danube Tower denilen bir yere çıkacağız. Viyana Fes'imizle. Şehre bir de şöyle tepeden bir bakalım nasıl acaba diye bir düşündük. O yüzden oraya gidiyoruz. Bak yine gözüm yaşardı. Çok değişik bir olay değil mi? Burnum sızlıyor ve gözüm yaşarıyor. Sinüzitten dediler. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi inanılmaz bir şey var burada. Bunun için de ekstradan 5 euro dedik kişi başı. Şu an Tower'dayız. Tower'a geldik ve bir de böyle bir kaydırak var. Dışarıdan gidiyor camlı. Bunun için ekstra 5 euro istediler. İnanılmaz bir şey. Şu an çok heyecanlıyım. Hemen bir an önce buna binmek istiyorum. Hazırsanız ilk önce bir terasa çıkıyoruz, deniyoruz. Ardından da burada birazdan kayacağız. Yukarısı rooftop dedik ama şu an kaydırağa geldik. Gelmişken de dedik ki kayalım aşağıya öyle inelim. O kaydırağın bittiği yerdeymiş aslında teras. Şimdi arkadaş aşağı indi beni oradan çekmek için. Ben de elimde kamerayla birlikte burada bekliyorum.
inişi çekeceğim. İnşallah çekebilirim. Bir yandan tutup bir yandan çekiyormuşuz. Böyle bir şeyler yapabilirsek mükemmel olur. Çok heyecanlandım ya. Vallahi çok güzel aktivite. Bayılıyorum böyle atraksiyonlu şeylere. Şöyle Tower'ı da arkama alayım, sizinle öyle konuşayım. Evet, Tower'ın tepesini gezdik. Manzara gerçekten güzeldi. Bir de tam şurada bir kaydırak var gördüğünüz gibi. Oradan da kaydık ama video çektirmiyorlardı güvenlik nedeniyle. Yani kendi güvenliğimiz için video çektirmiyorlardı. O yüzden çekemedik. Evet, şimdi Tower'dan çıktık. Tower'dan şehir merkezine ulaşım biraz zordu. O yüzden Uber çağırdık arkadaşlar, bilginize. Şimdi de nereye geldik? Luna Park'a geldik. Burada böyle London Eye tarzında böyle bir güneş var, dönüyor. Adını asla bilmiyorum ama onun. Şimdi ona bineceğiz. Böyle bir tepeden şehir manzarası, ardından eğer böyle güzel roller coaster vesaire falan varsa ona da binmeyi düşünüyorum. Şimdilik böyle. O zaman hazırsanız Viyana'da Luna Park gezimiz başlasın. Evet, adını yeni hatırladım. Dönme dolabı arkadaşlar. Dönme dolaba bindik. Bu arada bu Franz Josef'in tahta çıkışının 50. yılı kutlaması için Viyana'ya yapılmış. Viyana'nın ikonikleşmiş yapılarından bir tanesi olarak geçiyor. 1846 yılında yapılmış sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde oraya bindik ama biraz sıkıcıydı. Yani çok dura gidiyor. Bizim normal bildiğimiz klasik böyle dönme dolaplar gibi değil. Çok dura gidiyor. Ama hani bir de gece olduğu için de çok fazla bir şey göremedik ama eğer gündüz gelirseniz mutlaka manzara güzel, yani onu söyleyebilirim size. Şimdi şurada bir roller coaster var. Eğer bakalım böyle binebilecek gibi olursak ona bineceğiz. Yoksa şehir merkezine gideceğiz. Tadıma devam edeceğiz. Evet, artık şehir merkezine doğru devam ediyoruz. Roller coaster'a binmekten vazgeçtik çünkü çantamızı koyacak yer bulamadık. O yüzden güvenemedik de. Dedik ki boş ver, binmeyelim, şimdi çantadan da olmayalım. Şimdi şehir merkezine devam ediyoruz. Yemek yemeye gideceğiz. Aklımda çok güzel bir nokta var. Bakalım eğer olursa ona yetişebilirsek ona gidiyoruz. Yetişemezsek başka güzel bir noktaya gidiyoruz. Her türlü güzel yemek yiyeceğiz yani. Kaçarı yok. Evet, şimdi aslında yemek yemek için Cafe Central'a gittik. Ama saat 10'da kapanıyormuş. Biz böyle bir 7 dakika kala falan gittik, dedik belki alırlar ama almadılar tabii ki de 10'da kapattıkları için. O zaman bize dedik ki buraya kadar gelmişken bir Five Guys yapalım. Özlemiştik zaten. Bir Five Guys yapalım, ondan sonra otele gidelim. Yarın sabah da Hallstatt turumuz var biliyorsunuz ki. Yine çok güzel rotalar, çok güzel yerler bizi bekliyor. Ama öncesinde bir karnımızı doyuralım. Ne yemek yedik ya. Ne yemek yedik ya. Gerçekten neler yaşadık bu vlogda. Konuyu uzatıyorum ama. Ama yani bu sesle biz nasıl video çekeceğiz arkadaşlar? Neyse, burgerimizi aldık. Benim burada sevdiğim bacon cheeseburger var. Böyle crispy baconlar var. Onu çok seviyorum. Bir de bir sürü böyle farklı kolalar var ama ben yine Coca-Cola Zero'dan yanayım. Five Guys'ın aslında en büyük özelliği eti arkadaşlar. Eti böyle taze hazırlanıyor. Diğer yerler gibi böyle hazır değil. Bir de patatesler de gerçekten el yapımı patatesler. O yüzden meşhur zaten. O yüzden de çok seviliyor. Yakında Türkiye'de de olacakmış. Bakalım inşallah, bekliyoruz. O zaman şimdi bize afiyet olsun.